Onlar tarihin yazabildiği en esrarengiz uygarlıklardan biriydi. Onlar tarımı, bilimi, dini, hatta inşaat mühendisliğini bir anda nasıl buldular veya nasıl icat ettiler? Onlara yardım eden bir üstün ırk var mıydı? Bu videomuzda Sümerler hakkında uzun uzun konuşacağız. Resmi tarihin yazdığı bilgilerden daha çok, mitolojik tarihin yazdığı bilgiler ciddi anlamda çok daha fazladır. Hatta elde edilen Anadolu ve Mezopotamya'da bulunan tabletlerdeki aktarımların çoğu anlayış kapasitemizin üzerindedir. Yani aslında elimizde tuttuğumuz tabletlerde okunanlarla birileri tarafından yazılan resmi tarih arasında da büyük farklılıklar bulunuyor. Bir de mitolojik tarihte aktarılan bilgiler muazzamdır. Hemen hemen her şeyin ilkinin yaşandığı Sümer uygarlığına gelin şöyle bir uğrayalım. Neler yapmışlar, dikkatimizi çeken hangi bilgilerle günümüzde biliniyorlar bir göz atalım. Sümerler hakkında ilginç gerçekler. Büyük Sümer şehirlerinden birinde 80.000 civarında kişi yaşıyordu. Mezopotamya'daki Sümer uygarlığının kökenleri bugün hala tartışılıyor. Ancak arkeolojik kanıtlar onların M.Ö. 4. bin yılda kabaca bir düzine şehir devleti kurduklarını gösteriyor. Evler bataklık sazlarından veya kerpiç tuğlalardan inşa edildi ve Dicle ve Fırat'ın bataklıklarını tarım için kullanmak için karmaşık sulama kanalları kazıldı. Başlıca Sümer şehir devletleri arasında Eridu, Ur, Nippur, Lagash ve Kish vardı. Ancak eski ve en yaygın olanlardan biri 6 mil savunma duvarları ve 40 bin ile 80 bin arasında bir nüfusa sahip gelişen bir ticaret merkezi olan Uruk'tu. M.Ö. 2800 yıllarında büyük olasılıkla dünyanın en büyük şehriydi. 2. Sümer hükümdarlarının listesinde bir kadın da vardır. Artık Mezopotamya hakkında en büyük bilgi kaynaklarından biri, Sümer'in eski hükümdarlarının çoğunun adlarını ve hüküm sürelerini belgeleyen bir kil tablet olan Sümer Kral Listesidir. Liste, tarihsel gerçek ve efsanelerin garip bir karışımıdır. Genç bir kralın 43.200 yıl yaşadığı söylenir. Ama aynı zamanda Sümer'in tahtı aldığı varsayılan bir kadın, taverna bekçisi olan Kubaba şeklindeki yalnız kadın hükümdarını da içeriyor. 2500 civarında Kish şehir devletinde Kubaba'nın saltanatı veya iktidara nasıl geldiği hakkında çok az şey biliniyor. Ancak liste onu Kish'in temellerini sağlamlaştırma ve 100 yıl süren bir hanedanlık kurma konusundan bahsediyor. 3. Sümer şehir devletleri sıklıkla birbirleriyle savaş halindeydiler. Ortak bir dil ve kültürel gelenekleri paylaşsalar da Sümer şehir devletleri birkaç farklı hanedan ve krallıkla sonuçlanan neredeyse sürekli savaşlara girdiler. Tarihte bilinen bu çatışmalardan ilki M.Ö. 2450 civarında bir sınır anlaşmazlığında rakip şehir devleti Umma'yı mağlup eden Lagash kralı Eannatum'la ilgilidir. Düşmüş düşmanlarının etiyle ziyafet çeken kuşları betimleyen ürkütücü kireç taşı anıt vardır. Eannatum'un altında Lagash tüm Sümer'i fethetmeye devam etti. Ancak tarihi boyunca Mezopotamya'da hüküm süren birkaç şehir devletinden sadece biriydi. İç çatışmalar birkaç askeri ilerlemeye yol açtı. Sümerler falanks oluşumunu ve kuşatma savaşını icat etmiş olabilir. Ama aynı zamanda onları dış güçlerin istilalarına karşı savunmasız bıraktı. Tarihlerinin sonraki aşamalarında Elamitler, Akatlar ve Gutiler tarafından saldırıya uğradılar veya fethedildiler. 4. Sümerler biraya çok düşkündü. Sümerler yazı, tekerlek, saban, kanunlar ve edebiyat icat etmelerinin yanı sıra tarihin orijinal bira üreticileri olarak da hatırlanırlar. Arkeologlar M.Ö. 4. bin yıla dayanan Mezopotamya bira yapımına dair kanıtlar buldular. Kullandıkları demleme teknikleri hala bir gizem. Ancak tercih ettikleri bira ise arpa bazlı bir karışım olduğu için özel bir filtreleme ile yudumlanması gerekiyordu. Sümerler biralarını besin açısından zengin içerikleri nedeniyle ödüllendirdiler ve onu neşeli bir kalbin ve mutlu bir karaciğerin anahtarı olarak selamladılar. Hatta ünlü bir ilahide yerdeki maltı sulayan olarak kullanan Ninkasi adında bir biracılık tanrıçası bile vardı. 5. Çivi yazısı 3000 yılı aşkın bir süre kullanıldı.
Sümer icadı olan çivi yazısının tarihi M.Ö. 3400 civarında bir zamana kadar uzanır. Kamış kalemiyle kazılan tabletler daha sonra fırınlandı veya sertleşmesi için güneşte bırakıldı. Sümerler ilk olarak ticari işlemlerinin kayıtlarını ve hesaplarını tutmak için sıradan amaçları için çivi yazısını geliştirmiş görünüyorlar. Ancak zamanla şiir ve tarihten hukuk kurallarına ve edebiyata kadar her şey için kullanılan tam teşekküllü bir yazı sistemine dönüştü. Yazı birden fazla dile uygulanabildiğinden daha sonra birkaç bin yıl boyunca bir düzineden fazla farklı kültür tarafından kullanıldı. Arkeologlar Yakın Doğu astronomik metinlerinin milattan sonra 1. yüzyılda hala çivi yazısıyla yazıldığına dair kanıtlar buldular. 6. Sümerler ticaret yapan ve çok seyahat eden tüccarlardı. Anayurtları büyük ölçüde kereste, taş ve minerallerden yoksun olduğundan Sümerler hem karada hem de denizde tarihin en eski ticaret ağlarından birini oluşturmak zorunda kaldılar. En önemli ticari ortakları bakır ticareti üzerinde tekel sahibi olan Dilmun adası, bugünkü Bahreyn olabilir. Ancak tüccarları ayrıca sedir ağacı toplamak için Anadolu ve Lübnan'a ve Umman ve Indus'a aylarca süren yolculuklar yaptılar. Altın ve değerli taşlar için. Sümerler özellikle sanatta ve mücevherlerde kullanılan mavi renkli değerli bir taş olan lapis lazuli'ye düşkündü ve onu elde etmek için Afganistan'a kadar gelmiş olabileceklerine dair kanıtlar bulunuyor. Tarihçiler ayrıca Magan ve Meluha olarak bilinen iki eski ticaret ülkesine Sümer referanslarının Mısır ve Etiyopya'ya atıfta bulunabileceğini öne sürmüşlerdir. 7. Gılgamış destanının kahramanı muhtemelen gerçek bir Sümer tarihi figürüydü. Mezopotamya edebiyatının en önemli başarılarından biri, bir Sümer kralının bir orman canavarıyla savaşırken ve sonsuz yaşamın sırrını araştırırken maceralarını anlatan 3000 satırlık bir şiir olan Gılgamış destanıdır. Şiirin kahramanı Herkül benzeri güce sahip bir yarı tanrı olsa da çoğu bilgin onun Uruk şehrinin 5. hükümdarı olarak görev yapan gerçek bir krala dayandığına inanıyor. Tarihi Gılgamış, Sümer kral listesinde yer alır ve M.Ö. 2700 civarında yaşadığı düşünülüyor. Hükümdarlığının birkaç çağdaş kaydı günümüze ulaşmıştır. Ayrıca arkeologlar Uruk'un devasa savunma duvarlarını inşa etmesi ve bir tapınağı restore etmesiyle ilgili olduğunu gösteren yazıtlar bulmuşlardır. Tanrıça Ninile, bu da onun gerçek bir hükümdar olabileceğini ve eylemlerinin daha sonra efsane olarak yeniden tasarlandığını düşündürür. 8. Sümer matematiği ve ölçüleri günümüzde hala kullanılmakta. 60 saniyelik dakika ve 60 dakikalık saatin kökenleri eski Mezopotamya'ya kadar izlenebilir. Modern matematiğin 10 sayıya dayalı bir ondalık sistem olması gibi Sümerler'de esas olarak 60'lık gruplara dayanan bir 60'lık yapı kullandılar. Seksigesimal. Ayların ve yılların uzunluklarını da hesapladılar. 60'lık sistem sonunda kullanım dışı kaldı. Ancak mirası hem saat hem de dakika ölçeklerinde hala yaşıyor. Sümer 60'lık sisteminin diğer kalıntıları bir daire içinde 360 derece ve bir ayakta 12 inç gibi uzamsal ölçümler şeklinde hayatta kaldı. 9. Sümer kültürü 19. yüzyıla kadar bilinmiyordu. Mezopotamya M.Ö. 2000 yılının başlarında Amoritler ve Babilliler tarafından işgal edildikten sonra Sümerler yavaş yavaş kültürel kimliklerini kaybettiler ve siyasi bir güç olarak varlıklarını yitirdiler. Tarihlerine, dillerine ve teknolojilerine dair tüm bilgiler, hatta isimler bile sonunda unutuldu. Onların sırları 19. yüzyıla kadar Fransız ve İngiliz arkeologların antik Asurluların kanıtlarını ararken Sümer eserlerine rastladıkları zamana kadar Irak çöllerinde gömülü kaldı. Henry Rawlinson, Edward Hicks, Julius Oppert ve Paul Haupt gibi bilim adamları daha sonra Sümer dilinin ve çivi yazısının deşifre edilmesinde öncülük ettiler ve tarihçilere erken Mezopotamya'nın uzun süredir kayıp olan tarihine ve edebiyatına ilk bakışlarını sağladılar. O zamandan beri arkeologlar çok sayıda Sümer sanatı parçası buldular. Çanak, çömlek ve heykellerin yanı sıra büyük çoğunluğu henüz tercüme edilmemiş olan yaklaşık 500.000 kil tablet. Ve bu tabletlerin büyük bir çoğunluğuysa yurt dışına kaçırıldı.
Gelin Sümerler konusuna elde edilen kanıtlar ve çözümlenen tabletlere dayanarak ortaya çıkarılan bilgilere daha derinlemesine bakalım. Sümerler'de yaratılış. Sümer yaratılış mitosunda eski çağ yani antik yaratılış mitolarından hiçbirinde ex nihilo yani hiç yoktan yaratış kavramıyla karşılaşılmaz. Tüm eski çağ mitolarında yaratış başlangıçtaki kargaşa yani kaos durumuna bir düzen verme eylemi olarak görünüyor. Asur-Babil tabletlerini incelemeye başlayınca kozmogoni mitosunun, evrimin oluşumu mitosunun burada tek bir ana biçimiyle ünlü Enuma Elish'le günümüzde genellikle kullanılan adıyla söylemek gerekirse yaratılış destanı biçiminde bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca bu arada kanalımızda yer alan Enuma Elish videosu ve Sümer tabletlerini saniye saniye izlemenizi sizlere öneriyorum. Muazzam bilgiler sizleri bekliyor. Linki açıklama bölümünde. Devam edelim. Ancak Sümer malzemesinde Asur-Babil yaratılış mitosunun dengi olan bir şeyle karşılaşılmıyor. Profesör Kramer, Sümer kozmogonisinin çeşitli orijin mitolarından derlenerek toparlanması gerektiğini gösteriyor. Ve karışık da olsa sizlere aktaracağım anlatım onun bu yoldaki araştırmalarına dayanıyor. Bununla birlikte Kramer, Sümerce bilgimizde büyük boşlukların bulunduğunu ve Sümer mitolarının üzerlerine yazılmasıyla zamanımıza kalabilmeleri sağlanan tabletlerin birçoğunun kırık ve eksik olduğunu anımsatmaya özen gösteriyor. Böyle olunca Sümer bilgimizin bugünkü durumuyla Sümer mitolojisinin parçaları birbirine tutarlı olarak bağlanmış bir anlatımını vermemiz kolay değildir. Anlayış kolaylığı sağlaması bakımından Sümer yaratılış mitoları evrenin kökeni, evrenin düzene konması ve insanın yaratılışı olarak 3 başlık altında toplanabilir. Evrenin kökeni. Sümer tanrılarının bir listesini veren bir tablette adı deniz için kullanılan ideogramda yazılan tanrıça Nammu, göğü ve yeri doğuran ana olarak betimleniyor. Öteki mitolardan gökyüzünün ve yeryüzünün başlangıçta tabanı yer, tepesi gök olan bir dağ oluşturdukları anlaşılıyor. Gök, tanrı An, yer, tanrıça Ki olarak kişiselleştirilmiştir. Onların birleşmelerinden de hava tanrı Enlil doğmuştur. Enlil ise gökle yeri birbirinden ayırmış, evreni gökle yerin birbirinden havayla ayrıldığı bir varlık biçimine sokmuştur. Sümer mitolojisinde ilksel denizin yani kozmik okyanusun kökeni hakkındaysa herhangi bir açıklama verilmemektedir. Evrenin düzenlenmesi. Yaratılış motifinin evrenin düzene sokulmasıyla ilgili yönü, göksel cisimlerin ve Sümer uygarlığının çeşitli öğelerinin nasıl var olduklarını açıklayan birçok mitosla anlatılmıştır. Söz konusu mitoslardan ilki Ay Tanrı Nanna'nın ya da öteki Sami adıyla Sin'in doğuşuyla ilgili. Ayrıntılar açık değildir ve ileride edinilecek bilgiler bunlarda değişiklikleri gerektirebilir. Bununla birlikte mitoların ana çizgisi Sümer Panteonu'nun yüce tanrısı olan Suna Nippur kentinde bulunan Enlil'in tanrıça Ninlil'e tutulması ve bu tanrıça Nunbirdu ırmağında yelken açmış seyrederken onun ırzına geçilmesi doğrultusunda gelişiyor. Enlil bu ağır suçundan dolayı yeraltı dünyasına sürülür. Ama karnı iyice şişmiş olan Ninlil geride bırakılmayı kabul etmez ve Enlil'in ardından ölüler dünyasına gitmeyi isteyip bu isteğinde diretir. Böyle bir durum Ninlil'in çocuğu Ay Tanrı Nanna'nın göklerin ışığı olmak yerine karanlık ölüler dünyasında doğmasına yol açınca Enlil, Ninlil'in ölüler dünyasının 3 tanrısal varlığının annesi olmasını, onların Nanna yerine bırakılmalarını sağlayarak Nanna'nın göğe çıkmasına olanak verecek karışık bir plan hazırlar. Bu ilginç ve daha önce varlığından haberli olmadığımız mitosun daha önce sözünü ettiğimiz Tammuz İştar mitosunun uğradığı değişikliğin bir ipucunu verdiği açık. Tammuz ayinlerinde Enlil sözünün sık sık Tammuz'un sanı olarak yer aldığını ve aynı biçimde İştar için Ninlil adının kullanıldığını görüyoruz. Öyle ki Inanra'nın ölüler dünyasına inişine ilişkin Sümer mitosunun en eski biçiminde açıklanmadan bırakılmış olan iniş nedeni İştar'ın yeraltı dünyasına inişinde Ay Tanrı Nanna'nın doğuşuyla ilgili bu mitosta bir açıklamaya kavuşuyor. İsimlerin değişiminin sebebi ise bulunmuş olan tabletlerde anlatılan bu efsanelerin aralarında yüzyıllarca zaman farkı olması ama yine de anlatılmış olması ve bu kişilerin Tanrı olarak geçmesi. Sümer Panteonunda Ay Tanrı Nanna, öteki adıyla Sin, tanrıların en büyüğüydü ve Güneş Tanrı Utu, Nanna ile eşi tanrıça Ningal'in çocuğu sayılıyordu.
Daha sonraki İbrani kozmogonisinde bu durum tersine çevrildi ve klasik çağ mitolojisinde olduğu gibi güneş ışık saçan tanrıların en büyüğü konumuna gelirken ay bir tanrı değil tanrıça sayıldı. Sümerliler Nanna'nın bir gaffe yani Fırat üzerinde ulaştırmacılıkta kullanılan yuvarlak kayık içinde kökenleri açıklanmış olmayan yıldızlar ve gezegenler eşliğinde yolculuk ettiğine inandılar. Enlil gökyüzünü yeryüzünden ayırdıktan sonra ve göklerin aydınlanması, ay tanrı Nanna, güneş tanrı Uttu'yla öteki gezegenler ve yıldızlar tarafından sağlandıktan sonra sıra evrenin yeryüzü bölümünün düzene sokulmasına gelmişti. Ve yeryüzü düzeninin çeşitli öğeleriyle ilgili çeşitli anlatımlar geliştirildi. Pek de mantığa uygun olmayan bir biçimde tanrıların kentlerinin ve tapınaklarının evrenin düzeninin kurulmasıyla ilgili çeşitli tanrısal etkinliklerin sonuna konan insanın yaratılması olayından önce var oldukları düşünüldü. Bitkiler dünyası, sığırlar, tarım araçlarıyla uygarlığın çeşitli zanaatleri, Enlil'in buyruklarını yerine getiren küçük tanrılar eliyle dolaylı olarak var edilmiş olsalar da Enlil'in bunların asıl yaratıcısı olduğuna inanıldı. Yeryüzünde sığır ve tahıl sağlamak için Babilli bilgelik tanrısı Ea'nın önerisiyle Enlil iki küçük tanrı olan sığır tanrı Lahar ve tahıl tanrıça Aşnan'ı tanrılara yiyecek ve giyecek sağlamaları amacıyla yarattı. Mitosta bunların yeryüzünde yarattıkları bolluk anlatılıyor. Ne var ki şarap için sarhoş olan bu iki küçük tanrı tartışmaya, kavgaya başlayarak görevlerini unuturlar. Öyle ki tanrılar gereksinimleri olan şeyleri elde edemez olurlar. İnsan işte bu duruma bir çare bulmak için yaratılır. Sizlere verecek olduğum dizeler Mitos'un Lahar ve Aşnan'la ilgili bölümünün Profesör Kramer tarafından yapılmış çevirisidir. O günlerde tanrıların yaratış odasında onların Dulkuk evinde Lahar'a ve Aşnan'a biçimleri verildi. Lahar ve Aşnan'ın yapılışında Dulkuk Anunnakisi yediler ama doymadılar. Katkısız koyun sütlerini ve iyi şeyleri. Dulkuk Anunnakisi içtiler ama kanmadılar. Katışıksız koyun sürülerinin sağlayacağı iyi şeyler hatırına insana nefes verildi. İnsanın yaratılışı. Lahar'la Aşnar mitosunun insanın tanrılara hizmet etmesi için yaratıldığı belirtiliyor. Metnin çözülmesi güç ve kopuk durumda olduğu bir başka mitos, insanın nasıl yaratıldığını anlatıyor. Söz konusu Sümer mitosu, Babil yaratılış destanında insanın yaratılışıyla ilgili olarak söylenenlerden azımsanamayacak derecede farklıysa da her iki mitostaki anlatım insanın yaratılış amacı noktasında yani insanın toprağa sürüp tanrıları geçimlerini sağlamak için çalışmak yükünden kurtararak onlara hizmet etmesi için yaratılmış olması bakımından uyuşuyor. İlgili Sümer mitosunda tanrılar yiyeceklerini alamadıklarından yakınıyorlar. Tanrıların başları sıkıştığında genellikle başvurdukları tanrı olan bilgelik tanrısı Enki uykudadır. Ama ilksel Okyanus, tanrıların anası Nammu onu uyandırır. Enki'nin buyrultularıyla Nammu'yla doğum tanrıçası Ninmah, Kramer'in çevirisinde iyi ve soylu yaratıcılar olarak nitelenen tanrısal varlıkların da desteğiyle derin suların üzerindeki balçığı kaldırıp insanı var ederler. Bu mitonun üzerinde yazılı bulunduğu tablet kopuk. Metni ise çözülmesi güç ve bulanık bir dille yazılmış olmakla birlikte bazı ilginç ayrıntılar görülebilmekte. Enki, insanın yaratılmasını kutlamak için bir ziyafet verir. Enki ve Ninmah çok şarap içip sarhoş olurlar. Ninmah, derin suların üzerindeki balçıktan biraz alıp birinin kısır kadın, ötekisinin hadım erkek olması dışında ne oldukları belirsiz 6 farklı insan yaratır. Enki, hadımın yazgısının kralın önünde hizmete durmak olduğunu bildirir. Mitos, Enki'nin de daha başka şeyler yarattığı eylemlerini betimleyen sözlerle sürer. Akılca ve bedence çelimsiz bir insan yaratır ve Ninmah'tan bu acınacak yaratığın durumunu iyileştirecek bir şey yapmasını ister. Ancak Ninmah hiçbir şey yapamaz ve böyle bir varlık yarattığı için Enki'yi lanetler. İnsan anlamına gelen İbrani sözcüklerinden biri Enoş olup zayıf ya da hasta anlamına gelen bir sözcük köküdür. İnsanın bu yönü İbrani şiirinde sık sık vurgulanıyor. İnsanın
tanrısal amacın evrende kendisine vermeyi düşündüğü yeri dolduramayışı yolundaki İbrani insan anlayışının altında Sümer mitosunda gördüğümüz bu ilginç öğe yatsa gerek. Babil yaratılış mitosunun yani ilgili Sümer mitoslarından önemli farklılıklar göstermektedir. Ve bunların insanın yaratılışı hakkındaki İbrani açıklaması üzerinde hiç de küçük sayılamayacak etkileri vardır. İnanması elbette ki oldukça güç arkadaşlar. Fakat durum ve çeviriler bu şekilde ilerliyor. Tabi Sümer ve Anunnakiler üzerine görüşlerini açıklayan birçok araştırmacı bulunuyor. Fakat tabletlerde Tanrı ve Anunnaki isimlerinin geçiyor olması, hatta insanların bu isimlere tapıyor olması ise büyük bir gerçek. İsterseniz gelin bir de tabletlerde yoğunlukla geçen Anunnakiler ve İgigiler konularını inceleyelim. Sümerlerde Anunnakiler ve İgigiler. Yeryüzü şekillendirilmeden ve insan yaratılmadan önce Sümer tanrıları efendiler ve köleler şeklinde ikiye ayrılmaktaydı. Efendi diye nitelendirilen tanrılar Sümer panteonunun büyük tanrılarından, kölelerse büyük tanrıların hizmetinde bulunan ve onların işlerini yapan Anunnaki ve İgigilerden oluşmaktaydı. Sümerlerin bilgi ve akılla özdeşleştirilen su tanrısı Enki tanrılara hizmet etmesini kabul etmişti. Enki'nin bu karşı çıkışından dolayı insanlar yaratılmış ve kölelerin görevleri onlara yüklenmiştir. Eski görevleri kendilerinden alınan Anunnakiler ve yeraltı tanrısı Ölüler Diyarı'nın kraliçesi Ereşkigal'in mahiyetine, İgigiler ise gök tanrısı A'nın mahiyetine girdiler. Anunnakilerle ilgili bilgiler veren önemli bir kaynak, insanın yaratılışını anlatan Sığır ve Tahıl adlı mittir. Bu mite göre A'nın çocukları olan Anunnakilerin yeme içme ve giyim kuşamları için iki tanrı, sığır tanrısı Lahar ve tahıl tanrısı Aşnan yaratılmıştır. Fakat Anunnakiler insan yaratılana kadar bu iki tanrıdan istifade edememiştir. Şiirin bazı kısımları ise şu şekilde: Gökyüzü ve yeryüzü dağında Anunnakilerin doğmasına neden olduktan sonra akıllı Aşman'ın ve Lahar'ın ismini Anunnakiler büyük tanrılar bilmediğinden 30 gün şeş tahılı olmadı. İlk yaratılan insan gibi onlar Anunnakiler ekmek yemeyi bilmiyorlardı. Elbise giymeyi bilmiyorlardı. Onların iyi ağları için insana soluk verildi. Anunnakiler Ereşkigal'in denetimi altına girmeden önce Enlil tarafından yönlendiriliyorlardı. Yer altındaki ve yeryüzündeki sularda yaşıyorlardı. İgigiler ise yıldızlarla özdeşleştirilirlerdi. Onlar hakkında keşfedilen kitabelerin yalnızca birisinde bazı bilgiler bulunmakta. Fakat evrendeki konumları onların Sümer inanç ve inanışlarında önemli bir yere sahip olduklarını gösteriyor. Çünkü Sümerlere göre yıldızların konumu, hareketleri, zaman içerisinde takip ettikleri yollar, gündelik hayatta meydana gelen olaylarla yakın ilişki içerisindeydi. İnsanların gelecekleri ve kentlerin kaderi hareket halinde olan bu yıldızların elindeydi ve onlar konumlarına göre bu bilgileri Sümerli rahiplere bildirmekteydiler. Bunun yanı sıra büyü, fal, kehanet de bu yıldızların hareketleri ve konumları sayesinde edinilen sonuçlara göre yapılmaktaydı. Ayrıca savaş kararları da kehanet ve geleceğin bilgilerini sunan yıldızların konumu sayesinde alınıyor. Ancak yıldızlar kendilerine has haberleriyle yapılacak savaşın olumlu bir sonuç doğuracağını belirtirse bu yola çıkılırdı. Bütün bu önemli hususlar İgigilerin Sümer toplumunda nasıl bir rol üstlendikleriyle ilgili olarak zihnimizde bir çerçevenin oluşmasını sağlayabilir. Peki Ereşkigal? Sümerler Ölüler Diyarı olan yeraltı dünyasını Kur veyahut Kigal olarak isimlendirmekteydiler. Onlara göre evrendeki en kötü ve sıkıntılı yer burasıydı. Ölümün zalim ülkesi şeklinde vasıflandırdıkları Kur'un kraliçesi İnanna'nın kız kardeşi Ereşkigal'dir. İnanna'ya tanrılık alanı olarak gök ve yerin hükümranlığı, yaşam ve aşkın tanrıçalığı verilip kendisine Ölüler Diyarı'nın kraliçeliğinin verilmesini hazmedememiştir. İnanna ile aralarındaki rekabet ve sürtüşme Sümer mitlerinde kendisini gösteriyor. Cehennem olarak anılan Arulu'nun ilk tanrıçası olduğu kabul ediliyor. Yeraltı dünyasında 7 kapılı cehennemde 7 yargıçla korunmakta.
Kocası Nergal, veziri ise aynı zamanda çocuğu olan Namtar'dır. Devam edelim arkadaşlar. Çok önemli bir bölüme geldik. Anadolu ve Mezopotamya'da bulunan bu tabletlerde geçen ME simgesi ya da kısaltması veya bir şeyin ismi bulunmakta. Bunun ne olduğu hala tam olarak bilinmiyor. İsterseniz biraz inceleyelim. Sümerlerin gizemli ME'leri. Sümer tabletlerinde halen çözülemeyen bir gizem esrarını korumakta. Samuel Noah Kramer'in Sümerler kitabının ilk basım tarihi 1963'tür. Kitap o yıllarda çözümlenmiş olan tabletlerden yola çıkarak Sümerlerin yaşayış ve kültürleri hakkında bilgi veriyor. Kitaba alınan çözülmüş tabletlerde tanrıların birçok şeyi kontrol etmelerine yarayan, sahip olduklarında övündükleri, zaman zaman birbirlerinden çaldıkları ve soyut bir şey mi, somut bir şey mi olduğu net olarak belli olmayan ME'lerden bahsedilmekte. Kitabın yayın tarihi olan 1963'ten günümüze kadar bahsi geçen ME'lerin ne olduğunu anlamaya dair bir gelişme yaşanmamıştır. Tabii ki rivayet, mutelif ve senaryolar havada uçuşuyor ama ne olduklarını açıklayacak sağlam temele dayanan bilimsel herhangi bir açıklamamız maalesef bulunmuyor. Adı geçen eserde ME'lerin geçtiği önemli sayfalar, metinler şu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde kozmik varlıkları ve kültürel görüngüleri bir kez yaratılınca artık sürekli ve uyumlu olarak çatışma ve karmaşa olmadan işler durumda tutan şeyin ne olduğunu açıklamak için Sümerli teologlar kendilerine doyurucu gelen metafizik bir çıkarımda bulunmuştur. Bu kesin anlamı hala belli olmayan Sümerce ME sözcüğüyle adlandırılan kavramdı. ME genelde her kozmik varlığa ve kültürel görüngüye onu yaratan ilah tarafından hazırlanmış planlar uyarınca sonsuz kadar işlemesi amacıyla atanan bir kurallar ve düzenlemeler dizisini ifade ediyordu. Kısacası bu çözülemeyen kozmolojik soruna verilmiş yüzeysel fakat tümüyle etkisiz de olmayan başka bir yanıttı. Buysa büyük ölçüde anlamsız sözcüklerden oluşan bir katman yardımıyla belli başlı güçlükleri gözden uzak tutuyordu yalnızca. M'ler hakkında en önemli bilgi kaynağımız şu mittir. İnanna ve Enki. Uygarlık sanatlarının Eridu'dan Ere'ye aktarılması. Şiirin yazarı kendi bildiği haliyle uygarlığı 100'den fazla öğeye ayırıyordu. Bu öğelerden her birinin ortaya çıkması ve işler durumda kalması için bir ME gerekiyordu. Mit içinde 100 küsur ME 4 kez sıralanmakta. Fakat bu tekrarlara karşın şimdilik yalnızca 60 kadarı anlaşılabiliyor. Bir kısmı ise bağlam içinde görülemediğinden gerçek anlamlarına ilişkin bir ipucundan başka bir şey vermeyen sözcükler olmanın ötesine gidemiyor. Yine de günümüzde kültür özellikleri ve yapıları diye adlandırılan kavramların kayda değer bir listesini veremeyen bu ilk yazılı kültür çözümlemesi girişiminin niteliğini ve önemini göstermek için elimizde yeterince veri kalıyor. Görüleceği gibi listedeki bu maddeler çeşitli kurumlar, rahiplik görevleri, ibadet araçları, zihinsel ve duygusal tutumlar ve ayrıca çeşitli inançlar ve dogmalardan oluşuyordu. İşte Sümerli eski çağ yazarının verdiği sıraya göre ME listesinin en anlaşılabilir kısımlarından bir kesit. ME nedir? Şunlar olabilir. Enlik, tanrılık, yüce ve sonsuz taç, krallık tahtı, yüce krallık asası, kraliyet alametleri, yüce kutsal mekan, çobanlık, krallık, son bulmayan hanımlık, rahibelik makamı, tanrısal hanım, rahiplik makamı Luma, rahiplik makamı Guda, hakikat, ölüler diyarına iniş, ölüler diyarından çıkış, hadım Kurgarra, hadım Girdabara, hadım Sagursak, savaş, sancağı, su baskını, silahlar, cinsel ilişki, fahişelik, yasa, iftira, sanat, kült odası, göğün hizmetkarları, müzik aleti, gusilim, müzik, yaşlılık, kahramanlık, kudret, düşmanlık, dürüstlük, kentlerin yok edilişi, ağıt, yüreğin sevinci, yalan, metal işleme sanatı, yazıcılık, demircilik zanaatı, deri işleme zanaatı, İnşaatçılık zanaatı, sepet örme zanaatı, bilgelik, dikkatlilik, kutsal arınma, korku, dehşet, didişme, barış, bezginlik, zafer, öğüt, sıkıntılı yürek, yargı, karar, müzik aleti Lilis, müzik aleti Up, müzik aleti Mesi, müzik aleti Ala.
Samuel Noah Kramer Sümerler kitabına göz atmaya devam ediyoruz. Ne var ki baş tanrıların davranışlarında etik ve ahlaklı oldukları kabul edilse de Sümerlerin dünya görüşüne göre uygarlığın kurulması sürecinde kötülüğü ve yalanı, şiddet ve baskıyı, kısacası insanların bütün ahlak ve etik dışı davranışlarını tasarlayan da yine onlardı. Örneğin kozmosun pürüzsüz ve etkili olarak işlemesi için tanrılar tarafından tasarlanmış kural ve düzenlemeler olan ME'ler listesinde yalnızca doğruluk, barış, iyilik ve adaleti düzenleyen kurallar yer almıyor. Yalan, didişme, ağıt ve korku da bulunuyor. O zaman tanrıların Sümerli bir kötümsere hiçbir anne günahsız bir çocuk doğurmamış mıdır dedirtecek kadar yaygın olan günah ve kötülüğü, acıyı ve felaketi tasarlayıp yaratmayı neden gerekli gördükleri sorulabilir. Elimizdeki malzemeye bakılırsa Sümerli bilgeler bu soruyu kendilerine sorduysalar bile bu konudaki bilgisizliklerini itiraf etmeye hazırdırlar. Tanrıların isteklerini ve onları harekete geçiren nedenleri bilmeye her zaman olanak yoktu. Sümerli bir Eyüp'ün tutması gereken doğru yol. Haksızmış gibi görünen talihsizlikler karşısında tartışmak ve yakınmak değil, yakarmak ve gözyaşı dökmek kaçınılmaz günahlarına ve hatalarına ağlayıp onları itiraf etmek olmalıydı. Ne var ki İnanna mitlerinin tümü Dumuzi ile ilgili değildir. Örneğin bir tanesinde Tanrıçanın insanın ve uygarlığının kurumlarının bağlı olduğu yasaları yani ME'leri hileyle nasıl ele geçirdiği anlatılıyor. Bu mit antropolojik açıdan hayli önemli. Çünkü yazarı öyküyle bağlantılı olarak ME'lerin tam bir listesini vermeyi ve kendi algıladığı haliyle uygarlığı yüzden fazla kültür özelliğine ve komplekse ayırmayı gerekli görmüştür. Bunlar insanlığın siyasal, dinsel ve toplumsal kurumlarıyla, müzik ve müzik aletleriyle ve çok çeşitli entelektüel, duygusal ve toplumsal davranış modelleriyle ilgilidir. Isimut, efendisinin buyruklarını eksiksiz yerine getirir. İnanna'yla Enki şölen sofrasında yiyip içmek üzere otururlar. İçki yüreklerini neşelendirince Enki haykırır. Kudret adına, kudretim adına, kutsal İnanna'ya, kızıma sunacağım kutsal buyrukları. Bunun üzerine her defasında birkaç tane olmak üzere yazarımıza göre uygarlığımızın kültür örtüsünü denetleyen yüzden fazla tanrısal buyruğu ME'leri verir. İnanna, sarhoş Enki'nin kendisine verdiği armağanları sevinçle kabul eder. Armağanları alır ve gök gemisine yükleyerek değerli yüküyle Ere'ye doğru yola çıkar. Fakat şölenin etkileri geçip ayılınca Enki ME'lerin her zaman doğdukları yerde olmadığını fark eder. Isimut'a seslenir. O da Enki. Onlara kızı İnanna'ya kendisinin verdiğini söyler. Çok canı sıkılan Enki yaptığı cömertlikten pişman olur ve ne pahasına olursa olsun gök gemisinin Ere'ye ulaşmasını engellemeye karar verir. Bu nedenle İnanna'nın ve gemisinin peşine düşmesi için ulağını bir grup deniz ejderhasıyla birlikte Eridu Abzusu'yla Erek adasında bulunan 7 duraktan birincisine gönderir. Burada deniz ejderhaları gök gemisini İnanna'nın elinden alacaktır. Ama İnanna'nın kendisine Ere'ye doğru yolculuğuna yayı olarak devam etmesi için izin verilecektir. Isimut buyurulanı yapar. İnanna'yla gök gemisine yetişir ve Enki'nin fikrini değiştirdiğini, kendisi Ere'ye gitmeye devam edebileceğini ama gemiyi ve değerli yükünü ME'lerini ondan alarak geri götürmek zorunda olduğunu bildirir. Bunun üzerine İnanna sözünden ve yemininden döndüğü için Enki'yi adam akıllı haşlar. Veziri Tanrı Nişibur'u yardımına çağırır. Vezir İnanna'yı ve gemiyi Isimut ve deniz ejderhalarından kurtarır. Ama Enki vazgeçmez. Isimut'u çeşitli deniz canavarlarıyla birlikte gök gemisini ele geçirmek için tekrar gönderir. Sonunda İnanna ve gemisi güvenlik içinde Ere'ye ulaşır. Burada sevinen kent sakinlerinin sevinç gösterileri ve kutlamaları arasında değerli tanrısal ME'leri teker teker gemiden indirir. Şair öyküye Enki'ye hitaben övücü bir ilahiyle başlar. İlahinin bir bölümü hasarlı ve okunmaz durumdadır. Fakat genel anlamda söylemek gerekirse Enki'yi evreni gözeten, tarla ve çiftliklerin koyun ve sığır sürülerinin verimliliğinden sorumlu olan Tanrı olarak ululamaktadır. Bundan sonra Enki'nin ağzından kendi kendini yücelten bir ezgi gelir. Ezgi öncelikle Enki'nin panteonun önde gelen ilahlarıyla An, Enlil ve Nintu ve topluca Anunna tanrılar yani Anunnakiler adıyla tanınan küçük tanrılarla olan ilişkisi hakkındadır. Anunna tanrılarının Enki'ye saygılarını sunmasını anlatan 5 dizelik kısa bir pasajın ardından Enki ikinci kez kendi kendini yücelten bir ezgi söyler. Ezgiye sözünün gücüyle yeryüzüne gönenç ve bolluk getirme yetkisini överek başlar.
Kutsal mekanı Abzu'nun görkemini betimleyerek devam eder ve Abzu'nun dağ keçisi adlı Magur teknesiyle bataklıklara yaptığı neşeli yolculuğu anlatarak bitirir. Onun bu yolculuğu yapmasından sonra Magan, Dilmun ve Meluha ülkeleri Nippur'a en ile verilecek armağanlarla iyice yüklenmiş tekneler göndermiştir. Bu pasajın sonuç bölümünde Anunna tanrıları Enki'ye bir kez daha özellikle Me-leri kollayan ve yöneten tanrı olarak saygılarını sunar. Bundan sonra şair, Enki'nin kutsal mekanı Abzu'da Sümer'in en önemli rahipleri ve tinsel önderleri tarafından yaptırılan çeşitli ayin ve ibadetlerin bir betimlemesini yapar. Ne yazık ki bu pasajın ikinci yarısı hemen hemen tümüyle hasarlıdır. Tablet okunamıyor. İçeriği tümüyle belirsiz olan başka bir parçalı pasajın ardından Enki'yi bir kez daha gemisinde görüyoruz. Deniz yaratıklarının onu ve evrende egemen olan bolluğu selamlamalarıyla artık Enki yazgıları belirlemeye hazırdır. Beklenebileceği gibi işe Sümer'den başlayarak önce Sümer'i yüce ve dokunulmaz Me-leri olan tanrıların yurt tuttuğu seçilmiş, kutsalmış bir ülke olarak över. Sonra da ülkenin koyun ve sığır sürülerini, tapınak ve kutsal mekanlarını bereketlendirir. Ezici haşmetiyle Abzu'nun kralı Enki konuşur yetkili. Babam evrenin kralı. Evrende var etti beni. Atam bütün ülkelerin kralı. Topladı bir araya bütün Me-leri. Koydu Me-leri elime. Enlil'in evi Ekur'dan. Taşıdım zanaatları Eridu'daki Abzum'a. Doğurgan dölüm ben. Büyük yaban öküzünün yarattığı ilk doğan oğluyum ben. Anın. Ülkesine varan büyük prense içten saygılarını sunar, Anunna tanrılar, Anunnakiler, büyük Me-leri, arınmış Me-leri yöneten efendi. Uçsuz bucaksız evrenin sorumlusu. Yüce güneş diskini alan Eridu'da, o arınmış yerde, en değerli yerde. Enki, evrenin efendisi, şükürler olsun sana. Boğaların iri boğa olsun senin, dağların boğası olsunlar. Böğürüşleri yaban dağ boğalarının böğürüşü olsun. Tanrıların büyük Me-leri mükemmelleştirilsin senin için. Dağların bütün dar kuşlarının akik tüyleri olsun. Kuşlan hayya kuşu olsun senin. Ötüşü doldursun krallık sarayını. Sadık tedarikçisi A'nın dostu Eyanna'nın, sevgili damadı Yiğit Sin'in, kocası kutsal İnanna'nın, bütün büyük Me-lerin kraliçesi hanımın. Gökten gelen bolluğu Lahar ve Aşnan yeryüzüne taşıdı. Topluluğa bolluk verdiler. Ülkeye yaşam soluğunu getirdiler. Tanrıların Me-lerini yönettiler. Ambarların içindekini çoğalttılar. Ardiyeleri doldurdular. Her şeyden önce ibadet eden kişinin benim tanrım dediği bir babaya ya da anne olarak gördüğü kişisel tanrı öğretisi vardı. İnanna'nın tehlikeli olmakla birlikte Eridu'ya giderek gök gemisiyle Me-leri yani ilahi yasaları alıp götürmesinin nedeni Ere'ye ve halkına duyduğu sevgiydi belki de. Ağıt yazımında tanrılar sevgi ve şefkatlerini tekrar açığa vururlar. Örneğin Ay tanrısının karısı Ningal, Ur'un yığımına Ağıt'ın yazarlarınca kentini ve halkını tahrip etmemeleri için An ve Enlil'e yalvarıp yakırırken, gözyaşı dökerken betimlenir. İkinci Ur Ağıt'ına göre kentini ve halkını esirgemesi için Enlil'e Nanna'nın kendisi yalvarır. Tufan buyruğu verilince Nintu ağlar ve Inanna insanlar için ağıt yakar. Uzak ve korku uyandıran Enlil bile yardımsever, babacan bir ilah olarak düşünülüyordu. Bu anlatımları, yorumları ve dahasını Samuel Noah Kramer Sümerler kitabında bulabilirsiniz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi sizce Sümerler birdenbire mi tanrılara inanmaya, yalvarmaya hatta dua etmeye başladılar? Sizce birdenbire mi mimari mühendislik yapmaya başladılar? Sizce birdenbire mi yazıyı buldular, matematiği uyguladılar ve çok gizemli bir içeriğe sahip olan ve genellikle üst düzey bilim adamlarının çözmeye çalıştığı ya da belki de çözdüğü 60'lı sistem formül matematiğini kullanmayı buldular? Peki sizce bunlar nasıl oldu? Hem de milattan önce 4000'de. Ne olursa olsun, kim ne derse desin tabletlerde bile defalarca yazan Anunnaki isimlerinin ve anlatımlarının barındırdığı sır çok yakın bir zamanda ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ben Volkan Çelik. Kanalımıza abone olun, videolarımızı paylaşın arkadaşlar. Gizemleri birlikte ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşeceğiz.